Gebelik serüveni hız kesmeden devam ediyor. Bayağı yol kat ettiniz sevgili anne ve babalar. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Sizler çok iyi anne babalarsınız. Buna eminim. Bazılarınız bu dediğime şaşırabilir. Bazılarınız da tabii iyiyiz diyebilir. Hemen neden iyi bir ebeveyn olduğunuzu açıklayayım. Çünkü bu kanala abone olup videoyu beğendiniz de o yüzden. Desem yalan olur. Şaka bir yana sizler değerli vaktinizi ayırıp çocuğunuzu düşünerek bu bilgilendirme videolarını izliyorsunuz. Şu an bunu yapan gelecekte çocuğu için nice fedakarlıklara girer. Hayal bile edemiyorum. Karnınızdaki çocuk iyi ki sizin yavrunuz. Sizin konumunuzda olup karnındaki bebek umurunda olmayan insanlar çok maalesef. Merak etmeyin. Siz azınlıktasınız. Ama iyi olan azınlıktasınız. Bu hafta 13. hafta. 13. haftaya hoş geldiniz öncelikle. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Bebekte ne gibi değişiklikler var? Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi vakit kaybetmeden videoya geçelim. Hamileliğin 13. haftasında bebeğin boyu yaklaşık 7-8 santim, bir limon veya mandalina büyüklüğü kadardır. Ağırlığı yaklaşık 22-25 gramdır. Gebeliğin 13. haftasında bebeğinizin yüzü vücuduna orantılı şekilde daha küçüktür. Her geçen gün çok daha sevimli görünmeye devam edecektir. Yüz özellikleri daha da belirginleşmiştir. Alın bölgesi genişlemiştir. Kulakları büyüdükçe normal şeklini almaya başlamıştır. İç kulak ve orta kulak tamamen oluşmuştur. Gözler önceki haftalara nazaran yüzün ön kısmına daha da yaklaşmıştır. Gözleri renklenmiştir. 13 haftalık bebekte derinin üzeri ince tüylerle kaplanmıştır. Hamilelikte 13. haftada bebeğinizin tüm organları ve vücut sistemleri oluşmuştur. Organları büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Kollar ve bacaklar da uzamaya devam ediyorlar. 13. haftada bebekte sindirim sistemi gayet güzel çalışıyor. Bebek amniyon sıvısını yutuyor ve bu sıvıyı böbrek ve bağırsaklardan süzerek idrar olarak tekrar amniyon sıvısına bırakıyor. Atık maddelerin tamamı göbek kordonu ile plasentaya ve oradan da annenin kanına transfer oluyor. Gebelik 13. haftada bebeğinizin tüm diş tomurcukları gelişimine devam ediyor. Peki 13 haftalık bebek hareket eder mi? Evet. Anne karnında 13 haftalık bebek hareket eder ve geçen haftalara göre hareketleri daha da hızlanır. Artık vücudunun bütününü germe hareketi yapabilir ve dışarıdan uyarılmalara karşı refleks hareketleriyle yanıt verebilir. Bebekler bu uyarılmalarda herhangi bir acı hissetmezler. Bebeklerin 24. haftaya kadar herhangi bir acı hissetmedikleri tahmin edilir. Kalbi geçen haftalara göre bir tık daha yavaşlamakla beraber hala hızlı atıyor. Yol kesesi 13. haftada tamamen kayboldu. Hamilelikte 13. haftada bağırsakları karnın içine tam olarak yerleşmiş durumdadır. Ek olarak fetüsün artan ihtiyaçlarını karşılamak için plasenta da büyüyor. Doğum yaptığınızda ağırlığı yaklaşık yarım kilo ile 1 kilo arasında değişecek. Bu haftanın heyecanlı haberi ise bebeğinizin ses kordonu bu hafta gelişmeye başlıyor. Rahminizin içerisinden ses dalgaları iletmediği için herhangi bir ses duyamayacaksınız. Fakat doğduğu zaman sesini çok güzel kullanacağından şüpheniz olmasın. Bebeğiniz yüz mimiklerinin belki de ilkini yapmaya başladı. O artık ara sıra da olsa gülümseyebiliyor. Eğer doktorunuz 4 boyutlu ultrasonda bebeğinizi gülümserken yakalarsa çok şanslısınız. Deri katmanı ve kemikleri her geçen hafta daha da kalınlaştığı için 13. haftalık gebelik ultrasonunda minik insan formunda görülebilir bebeğiniz. İlk haftalarda bebeğinizin başı bedeniyle aynı büyüklükteydi. Artık birkaç haftadır bebeğinizin vücudu büyüdü ve 13. hafta ultrason görüntülerinde bebeğinizin başını bedenine oranla 3'te 1 boyutuna geldiğini görebilirsiniz. Bebeğinizin tekmeler attığını, kollarını ve parmaklarını hareket ettirdiğini 13 haftalık bebek ultrason görüntüsünde görebilirsiniz. Eli yüzüne değerse bebek refleks hareketler yapabilir. 13 haftalık bebeğin ultrason görüntülerinde bebeğinizin baş parmağını ağzına soktuğunu da görebilirsiniz. Bazı doktorlar 13 haftalık gebelik ultrason görüntüsüne bakarak bebeğin cinsiyetini dahi söyleyebilirler. Ama bebeğin cinsiyeti 16 ve sonrası haftalarda belirlenir. Tebrikler. 13. hamilelik haftasında artık hamileliğinizin 4. ayına girdiniz. Aynı zamanda da tıp literatüründe ikinci trimester adı verilen ikinci 3 aylık döneme giriş yaptınız. Hamileliğin en rahat ve keyifli geçeceği sürece hoş geldiniz. 13 haftalık gebelikte annedeki değişiklikler şu şekildedir. Artık ikinci 3 aylık dönemdesiniz ve kısa bir süre sonra bebeğinizin tekmelerini hissedeceksiniz. Hamilelikte artan kan hacmi cinsel organlara giden kan miktarında artışa neden olacağı için bazı
Bazı anne adaylarınca cinsel ilişki hamilelik öncesinden daha keyifli olabilir. Ancak pek çok kadında bu durumun tersi yaşanır. Bunun en önemli sebebi de kadınların hamileyken kendilerini çekici bulmamalarıdır. Bazı erkekler de bu dönemde eşlerini çekici bulmayabilirler. Ayrıca anne adayının bulantı, halsizlik, duygu dalgalanmaları hissetmesi ve cinsel bölgeye aşırı kan gitmesine verdiği hafif ağrı hissi de çiftlerin hamilelikte cinsellik yaşamasını engelleyebilir. Bu durumu karşılıklı konuşmak, birlikte bir can dünyaya getiriyor olmanın heyecanına yoğunlaşmak çiftlere iyi gelebilir. 13. gebelik haftasında cilt sorunları devam edebilir. Yüzde, bedenin farklı yerlerinde koyu lekelere neden olan gebelik maskesi adı verilen lekeler görülebilir. Bu durum genellikle geçicidir ve doğum sonrasında zamanla düzelir. Hamilelikte 13. haftayı geride bırakırken bazı noktalarda dikkat etmelisiniz. 13. hafta gebelikte diş eti kanamalarınız devam edebilir. Dişlerinizi düzenli fırçalamak sizi rahatlatır. Hamilelikte mutlaka florür içermeyen organik diş macunu kullanın. Az miktarda da olsa florür maddesinin sağlığa zararlı etkileri olduğu bazı bilimsel çalışmalarda ortaya konmuştur. Bu alışkanlığınızı ömür boyu sürdürmeniz ve ilerleyen yaşlarınızda da çocuğunuza organik diş macunu kullandırmanız sağlığınız için çok önemlidir. Gerekli durumlarda diş doktorunun önereceği tedavileri yaptırmaktan asla çekinmeyin. Günümüzde hamilelik döneminde de diş tedavileri güvenli bir şekilde uygulanmaktadır. Bol su içmelisiniz. Demir tabletlerinizi düzenli kullanmalısınız. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. Aşırı yememeye özen göstermelisiniz. Günde fazladan 300 kalori sizler için yeterli olacaktır. İkiz gebeliklerde ise bu oran günde 500 ila 660 kalori arasındadır. Her gün dengeli olarak protein ve kalsiyum içerikli yiyeceklerden bolca yiyin. Krampları önlemek adına muz gibi magnezyum içerikli gıdalar tüketmelisiniz. Fazla kilo almamaya çalışın. Hamile bir kadın ilk 3 ayda ortalama 1.3 ila 1.6 arasında bir kilo almalıdır. Haftada 450 grama denk gelir bu da. İkinci 3 ayda 5.5 ila 6.5 kilo alır. 8 ve 9. aylarda ise haftada 450 gram olacak şekilde kilo almalıdır anne adayı. Son ay içinde 450 ila 900 gram almalıdır. Fazla kilo alan annenin bebeği de iri olur inancı yaygındır. Oysa annenin hamilelikte aldığı kilo ile bebeğin kilosu arasında bir ilişki yoktur. 13 haftalık gebelikte doğum öncesi kurslara gitmeyi artık düşünmeye başlamalısınız. Eşinizle gidecekseniz erken dönemde kayıt yaptırmanız, uygun tarihleri önceden belirlemeniz açısından avantajlı olabilir. Doğum öncesi kursların içerikleri farklılık gösterir. Bazı kurslar bebek bakımı odaklıdır. Elbette anne ve babalığa hazırlık açısından bu kurslar da faydalıdır. Ancak doğuma gerçek anlamda hazırlanabilmek için doğumda size faydalı olacak bilgilerin verildiği, aktarıldığı doğum odaklı kurslara yönelmenizde yarar var. Bu kurslar sayesinde eşinizle birlikte doğum korkunuzu yenebilirsiniz. Çok sağlıklı ve pozitif bir doğum yapabilirsiniz. 13. haftayı da geride bıraktık. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.